Merhaba sevgili anne ve babalar. Hafta hafta gebelik eğitim videomuza hoş geldiniz. Umarım hamilelik serüveniniz sıkıntısız devam ediyordur. Şu an zaten gebeliğin balayı dönemindesiniz. Rahatınız ve keyfiniz yerindedir inşallah. Bazen zorlanabilirsiniz. Hatta zorlanacaksınız. Ama hemen pes etmeyin. O anda ne için zorlandığınızı hatırlayın ve mutlu olun. Çünkü sabrınız sonunda dünyanın en tatlı yavrusu sizin kucağınıza gelecek. Onu misler gibi kokladığınızı, öptüğünüzü hayal edin. O hisler anlatılmaz tabii ki. Yaşadığınızda benim dediğime katılacaksınız. Ne demiştik? Zorluk mu? Bitti gitti bu hayaller sonrasında. Tez vakitte güzel bir şekilde yavrunuzu kucağınıza aldığınız günleri görürsünüz inşallah. Bu hafta 15. hafta. 15. haftaya hoş geldiniz öncelikle. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Bebekte ne gibi değişiklikler var? Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Hamileliğin 15. haftasında bebeğin boyu 10 ila 11 santimdir. Orta boy bir şeftali kadardır. Ağırlığı yaklaşık 70 gramdır. Bebeğiniz içinizde mucizevi gelişimini tamamlamaya devam ediyor. Gebelikte 15. haftada bebeğinizin gözleri hala sıkıca kapalı ve yaklaşık 23. haftaya kadar açmayacak. Ama artık annesinin karnından gelen parlak ışıkları fark edebiliyor ve sesleri duyabiliyor. Tiroid hormonları birkaç haftadan beri çalışıyor. Geçen hafta kasları beyne bağlayan sinirlerde miyelin denilen yağlı bir tabaka oluşmaya başlamıştı. 15. hamilelik haftasında bu tabaka daha da gelişir. Böylece fetüsün yapabileceği hareket sayısında da artış olur. Kollarını ve bacaklarını eklem yerlerinden çok daha hızlı hareket ettirebilir. Başını sağa sola çevirebilir. İçeride taklalar, yumruklar ve tekmeler atacak kadar hareketli olan bebeğiniz karnınızda adeta akrobasi yapar. 3 damar sisteminden oluşan göbek bağı bebeğe bu hareketleri yapabilmesini sağlayacak esnekliği sağlar. Parmak elme hareketi de yapabilir. 15 haftalık bebek hala istemsizce yüz mimikleri yapmaya devam eder. Şaşırma, üzülme, kızma, gülümseme gibi mimikler yaparak yüz kaslarını esnetme çalışmaları yapar. Gebeliğin 15. haftasında derisi hala inceciktir. Deri altındaki yağ miktarı azdır. Bebeğin lanuga denilen ince tüyleri çıkmıştır. Büyük bir kısmı doğum öncesi, bir kısmı da doğumdan sonra dökülen bu tüylerin bebeğin derisinde yağ oluşumu tamamlanana kadar onu sıcak tuttuğu tahmin edilir. 36. haftadan önce doğan bebeklerde bu tüyler hala dökülmemiştir. Bebeğin kemikleri doğuma kadar sertleşmeye devam edecektir. Ancak bu kemikler tam sertleşmez ve rahat bir doğum için esnek yapısını korurlar. 15 haftalık bebek anne karnında ne durumdadır? Bebek kıvrılmış bir pozisyondadır. Eli bazen göğsünde, bazen de yüzündedir. Kafa kemikleri sertleştikçe ultrasonda daha beyaz ve daha parlak görünürler. Bebekte cinsel organların gelişimi bu birkaç hafta içinde tamamlanmak üzeredir. Peki 15 haftalık gebelikte cinsiyet belli olur mu? Evet, doktorunuz bebeğinizin pozisyonu müsaitse size cinsiyetini söyleyebilir. Hamilelikte 15. haftada kendinizi tam bir hamile gibi hissedebilirsiniz. Kıyafetleriniz artık üstünüze olmaz. Bu da sizde hayal kırıklığına neden olabilir. Peki 15. hafta kaçıncı aya tekabül eder? Hamileliğiniz 4 ay 1 haftalık diyebilirsiniz. Doktorunuz 15. gebelik haftasında size amniyosentez önerebilir. Bebek amniyon sıvısındayken deri hücrelerinden bazılarını bu sıvı içine dökebilir. Amniyosentez ile bu hücrelere bakılarak kromozom sayısı belirlenebilir. Bu zamana kadar dökülen deri döküntülerinden güvenilir bilgiler elde edilebileceği için doktorlar amniyosentezi 15 ila 16. haftalarda önerirler. Ancak 18 ila 26. haftaya kadar da yapılabilir. Yaşınız 35 üzeri ise, Down sendromu veya diğer kromozomlara bağlı anormallik riskiniz varsa, ikili testte ve kan testlerinde yüksek riskli çıkmışsanız amniyosentez sizlere önerilecektir. Amniyosentez işlemi anne karnından rahim boşluğuna ince uzun bir iğne sokarak amniyon sıvısından örnek alınarak gerçekleşir. Bu sıvı analiz için bir laboratuvara gönderilir. Amniyosentezden elde edilen sonuçlar %99.4'lük oranda doğruluk payına sahiptir. Amniyosentez bebek açısından riskli bir işlemdir.
günümüzde bu işleme alternatif olabilecek kan testi uygulamaları da geliştirilmiştir. Test kararı anne babaya, yani sizlere aittir. 15 haftalık gebelikte annedeki değişiklikler şu şekildedir: sindirim zorluğu, mide ekşimesi, bitkin hissetme, kabızlık, iştah artması, burun içi dokuda şişme, burun kanamaları, diş eti kanamaları, baş ağrıları, ayaklarda ve bileklerde şişme ve varis sorunları. Regl öncesinde yaşadığınız belirtilere benzer şekilde duygusal iniş ve çıkışlar, kolayca ağlayabilmeler, ani öfkelenmeler ve mantık dışı düşünce ve değerlendirmeler olabilir. Odaklanma güçlüğü ve unutkanlık yaşayabilirsiniz. 15 haftalık gebelikte kasık ağrısı yaşayabilirsiniz. Bu durum rahmi karna bağlayan bağ ve kasların esnemesinden kaynaklanır. 15 haftalık hamileyim ve uyku sorunlarım var diyorsanız işte sizlere önerilerimiz. Normal bir hamilelik yaşıyorsanız gününüzü aktif geçirmelisiniz. Bedeniniz gündüz çalışırsa çok daha rahat bir uyku uyursunuz akşamları. Gün içinde molalarınızda çok uzun uykular uyumamalısınız. Hep aynı saatlerde yatmaya özen göstermelisiniz. Kan şekeriniz düşük olursa uyuyamayabilirsiniz. Yatmadan önce yoğurt gibi hafif bir şeyler atıştırmak sizlere iyi gelecektir. Uyumadan önce ağır yiyecekler yemeyin. Bu tür yiyecekler uykunuzu kaçırabilecektir. Akşam yemeğinizi atlamayın ve aşırı yemeyin yemeklerinize. Uyku ortamınızı ayarlayın. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olmamalı. Gece tuvalete sık gitme ihtiyacı duyduğunuz için uykunuz bölünüyorsa akşamları sıvı almamaya özen gösterin. Buna karşılık sıvı ihtiyacınızı gündüz bol bol karşılamayı ihmal etmemelisiniz. Uyumadan önce sizi kaygılandıracak şeyleri düşünmeyin. Sizi çok rahatsız eden konuları akşam eşinize paylaşıp rahatlamaya çalışın. Karnınız ağırlaşana kadar, yani bebeğiniz yaklaşık 4 ila 5 aylık olana kadar sırt üstü yatabilirsiniz. Ancak yine de kendinizi bu haftalardan itibaren sol yanınıza yatmaya alıştırmanızda yarar vardır. Sırt üstü uzanmanız giderek ağırlaşan karnınız nedeniyle bel ve sırt ağrılarınızın artmasına neden olabilir. Bu yatış pozisyonu mide sorunlarını da beraberinde getirebilir. Ayrıca sırt üstü yatmak rahim bölgenizin altında da baskı oluşturur. Bu da kanın kalbe ulaşmasını sağlayan damarlarda baskı oluşmasına neden olur. Kalbe yeterince kan ulaşmaması anne ve bebek açısından risklidir. Bu sebeple sol yanınıza yatmanız daha idealdir. Bebeklerin birçoğu anne karnında bedenlerini sola doğru döndürerek yatarlar. Bu da sizin vücudunuzun sağ yanındaki toplar damara baskı olmasını engeller. Siz eğer sol yanınıza yatarsanız kan dolaşımınızın sağlıklı olmasını sağlarsınız. Sola yatmanız bebeğinizin kan dolaşımını da olumlu etkiler. Aynı zamanda da daha rahat uyursunuz. Anne adayları için beslenmeye dikkat etmek genellikle 15. hafta itibariyle alışılmış sıradan bir durum haline gelir. Yine de sıkılmamak ya da rehavete kapılmadan hayat tarzınızda doktorunuz tarafından önerilen değişiklikleri yapmak önemli. Doğru beslenme yalnızca doktorunuz tarafından size özel hazırlanmış olan programlarla mümkündür. Buna uymaya devam etmeniz bebeğinizin gelişimi açısından çok önemlidir. Bu dönemde gıda takviyeleri almaya devam etmeniz gerekli. Özellikle folik asit, iyot, kalsiyum, protein gibi yapı taşlarının günlük olarak alınması şarttır. Bedenin genel olarak susuz kalmasını engellemenin yanı sıra düzenli ve bol miktarda su içmek hamilelerin bu dönemlerde yaşayacağı hamilelik semptomlarını düşürmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca uzun süre vücudun susuz kalması, yani dehidrasyon, erken doğumlara neden olabilmektedir. Özellikle hamileliğin bir dönemi yaz aylarına denk gelmiş kişiler terleme ile kaybettikleri suyu muhakkak bol sıvı tüketerek telafi etmelidirler. 15. haftayı da geride bıraktık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.